Tek farkı normalde bunu biraz alkolle yapıyorlar sanırım ya da likörle yapıyorlar. Ben onu kullanmadım ama inanılmaz güzel oldu yani. İnanın bu kadar beklemiyordum. Muhteşem. Yani hem elmalısı hem de orman meyvelisi ve dondurmayla birlikte efsane. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yakın zamanda TikTok'ta karşıma çok çıkan ve çok merak ettiğim bir tatlı tarifi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Asla pişman olmazsınız diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 2 adet elmamızı bu şekilde soyduktan sonra çekirdeklerini ayıkladıktan sonra elma dilimi şeklinde doğruyoruz ve rondodan incecik kıyıyoruz. Burası çok önemli. Evet, elmalarımı kıydım. Boş bir tavama alıyorum ve ocağımın üzerine alıp 2 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra elmalar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Evet, bu aşamada da 1 silme tatlı kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bu aşamada elmaları çok fazla pişirmiyoruz. Sadece elmaların çiğ tadı gidene kadar böyle hafif suyunu salıyor ve suyunu çekip böyle fokur fokur kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet, elmalarımı pişirdim. Soğuması için kenara aldıktan sonra şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için 2 adet yumurtamı ayrı kaba, sarısını bir kaba, diğer kabada beyazını alıp beyazına 1 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra köpük kıvamını alana kadar çırpıyorum. Bu arada 1 çimdik de tuz ilave ettim. Evet, gördüğünüz gibi yumurtamın beyazını çırptım. Böyle ters çevirdiğinizde kesinlikle dökülmeyecek. Diğer taraftan da diğer hamurunu hazırlıyorum. Bunun için yumurta sarılarımın üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağını ilave ediyorum ve tepeleme 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ettikten sonra mikser yardımıyla homojen bir şekilde bütün malzemeleri karıştırıyorum. Karışımın kıvamı pankek hamurunun kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, keki karıştırırken bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız ve aşağıdaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyordu. Daha sonra yumurta beyazını bu şekilde azar azar alıp bu hareketlerle köpüğü söndürmeden yavaş yavaş yedirmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kayzaşman hamurumu bu şekilde yaptım. Kıvamının böyle köpük köpük olması gerekiyordu. Şimdi tavamı ocağıma alıyorum ve 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağını koyup erittikten sonra bütün harcımı üzerine döküyorum. Bundan sonraki aşamaları lütfen atlamayalım. Çok önemli. Bu arada ocağımın altı ne çok yüksek ne de çok alçak. Tam orta derecede yavaş yavaş pişiyor. Üzerine kapağını kapatıyorum. Biraz hamur kabarsın diye. Arada bir böyle hafif altını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi rahat sallanıyorsa demek altı kabuk bağladı. Bu aşamadan sonra sert bir cisimle böyle dilim keser gibi kesiyoruz. Bu aşamada hamurun koptuğundan emin olmak gerekiyor. Evet, şimdi kestiğim dilimi bu şekilde ters çeviriyorum ve diğer tarafını da orantılı şekilde pişmesini sağlıyorum. Bu aşamada görüntüsünün böyle düzgün olmasına hiç dikkat etmeyelim lütfen. Öyle olmuyor zaten. Daha sonra parça parça yapacağız. Buradaki amaç sadece 2 taraflı pişmesini sağlamak.
Hamur iki taraflı pişti. Daha sonra bütün hamuru böyle parça parça bölüyoruz. Evet, bütün hamuru parçalara böldükten sonra ortada bir havuz açıyoruz ve oraya da 2 yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum ve şekerimin erimesini ve karamelize olmasını sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şekerim eridi, karamel oldu. Bu aşamadan sonra bütün hamurları karıştırarak şekerime yediriyorum ve evet arkadaşlar, Kaiserschmarrn hamurlarım soğudu. Bu aşamadan sonra tatlımızı yapma aşamasına geçiyoruz. Ben böyle kuplarda kullandım. Dilerseniz siz böyle derin kaselerde de kullanabilirsiniz. Evet, hamurlarımı kuplarıma bu şekilde bölüştürdükten sonra daha önceden hazırlamış olduğumuz elma sosunu ben bir tanesine kullanacağım. Diğer ikisine de hazır yapmışken başka tatlarla da denemek istiyorum. Bu şekilde elmalı harcımı ortasına yerleştiriyorum ve diğerlerine de hazır evde bulunan orman meyveli sosumu döküp üzerlerine de birer top dondurma koyuyorum. Bu aşamada dondurmayı ben evde bulunan dondurmayı kullandım. Dilerseniz siz sadece vanilyalı da kullanabilirsiniz. Ki özünde zaten vanilyalı dondurma kullanılıyor. Orman meyveli olan tatlıma bu şekilde çikolatayla süsledikten sonra pudra şekerlerini serpiyorum ve dondurmalar erimeden servis ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Avusturya Viyana'nın meşhur Kaiserschmarrn tatlısını yaptım. Gerçekten çok kısa bir sürede yaptım. İnanılmaz güzel görünüyor. Şuraya bakar mısınız? Bu elmalısı, bu da böyle orman meyvelisi. Şu anki görüntü muhteşem ama tadını çok merak ediyorum. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Wow. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte Kaiserschmarrn tatlısı yaptım ama ilk defa sizinle birlikte yaptım çünkü çok merak ediyordum. Karşıma keşfette çok çıkıyordu. Birebir aynısını yapmaya çalıştım. Tek farkı, normalde bunu biraz alkolle yapıyorlar sanırım ya da likörle yapıyorlar. Ben onu kullanmadım ama inanılmaz güzel oldu yani. İnanın bu kadar beklemiyordum. Muhteşem. Yani hem elmalısı hem de orman meyvelisi ve dondurmayla birlikte efsane. Lütfen. Çok güzel. Ve inanın hamur olmasına rağmen asla ağır değil. Hiçbir şekilde baymıyor. Biraz böyle karamel falan olunca diğer malzemelerle bayar gibi düşündüm ama kesinlikle baymıyor. Böyle hem karameli hem elması, dondurması ve